hot dog aldım. Abi kalabalığa bakar mısın? Yürüyemiyorsun zaten. Ve dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg'dan hepinize selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Evet dostlar, şimdi otelden çıktım. Otelim arkada gördüğünüz gibi. Birazcık acele ediyorum. Neden acele ediyorum? Lüksemburg'a 2-3 saat önce geldim. Bugün de video çekmeyecektim. Otele geldikten sonra şehirde bir koşu yapayım dedim. Çünkü hava gördüğünüz gibi çok güzel. Şu anda 23 derece. Dostlar, koşuya çıkınca şehir merkezinde gördüm ki bugün önemli bir günmüş Lüksemburg için. Şu anda dostlar, Lüksemburg'un ulusal günü bugün. Yani şehir merkezinin her yerinde konser alanları kurulmuş. İnsan kaynıyor. Her yerden insanlar gelmiş. Çok eğlenceli, çok güzel bir ortam var. Saat şu anda 8:30. Hava kararıyor gerçi ama çekebildiğim kadar festivali ve bugünü de değerlendirmek istiyorum. Burada dostlar her şey ücretsiz. Bütün toplu taşımalar ücretsiz. Ben de şimdi şuradan tramvaya bineceğim. Her 2 dakikada bir tramvay geliyor, görüyorsunuz. Otobüsler de, tramvay da aynı bu şekilde gökkuşağı gibi rengarenk. 1 dakika içinde de benim tramvayım gelecek ve onunla şehir merkezine gideceğim derken geliyor, göründü. Şimdi dostlar, havai fişek gösterilerinin ve bir tane geçit töreni olacakmış. Askerler falan filan geçit yapacaklarmış. Onların olduğu yere gideceğim önce. Evet, konser alanının hemen yanında bir tane park var dostlar. Parkın ortasında kocaman bir çimlik alan var şurada. Bu alana da ulusal gün için dostlar böyle bir karnaval alanı tarzında bir yer kurmuşlar. Festival alanı gibi. Görüyorsunuz çok uzun masalar var her yerde. Beer gardenlar kurulmuş buraya. İnsanlar buraya yiyeceklerini, cipslerini ve içkilerini alıp gelmişler. Dans ediyorlar, partiliyorlar vesaire. Buranın yanında da geçit töreni olacak. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bu arada size Lüksemburg'un ulusal günüyle ilgili bilgi vereyim. Okudum internetten. 1800'lü yıllardan beri kutlanan bir gelenek bu. Burası Dük tarafından, Düklük tarafından yönetildiği zaman, tam olarak yönetim şeklinin adını bilmiyorum ama Dük tarafından yönetildiği zaman dostlar, Dük'ün doğum gününü kutluyorlarmış. Yani bu aslında ulusal gün. Her Dük öldüğünde, yeni Dük geldiğinde değişiyormuş. Dük ve Düşeş geldiğinde ulusal gün değişiyormuş dostlar. Bu şekilde 19. yüzyıla kadar devam etmiş. Daha sonra bugünü sabitlemeye karar vermişler. Ondan sonra 23 Haziran olarak kutlanmaya başlamış. Uzun süredir de 23 Haziran olarak kutlanıyor. Ulusal gün diyen de var, Dük'ün doğum günü diyen de var. Evet, o konser alanlarından bir tanesinin önündeyim şimdi. Bunlar gibi bir sürü yer var dostlar. Bütün şehir böyle şu anda. Herkes bu mekanlardan içkisini alıp içkisini içiyor gördüğünüz gibi. Burada bira dağıtıyorlar. Burada da konseri dinliyorlar. Evet, Lüksemburg'u hayatımda ilk defa bu kadar kalabalık gördüm diyebilirim. Şimdi dostlar, yürüyüş için izci grubu var gördüğünüz gibi. Bir izci grubu buraya toplanmış. Bu şekilde bir sürü çocuklar var izci grubu olarak. Bu sokağı kapatmışlar. Hazırlanıyorlar. Yaklaşık 1 saat sonra yürüyüşe başlayacaklar anladığım kadarıyla. İzcilerden sonra da askerler geliyor. Şimdi onları göstereceğim size. İzci grubunun sonuna geldim. Bakın bayrakları var hepsini. Şöyle göstereyim size. Sokağın sonu gelmiyor dostlar. Hala bakın. Tekvandoculara kadar bakın. Tekvando ekipleri falan filan. Bütün gruplar var burada gördüğünüz. Oha, köpekler bile gelmiş. Şunların tatlılığına bakın. İlginç. Farklı bir sokağa geldim. Şimdi bakın, bu sokak inanılmaz kalabalık. Yukarıya bir tane DJ alanı kurmuşlar gördüğünüz yere. Ve herkes balonlar atıyor, görüyorsunuz. Balonlu sokak olmuş burası. Bayağı güzel. Tam bir parti alanı ya. Ulusal gün mü, festival mi belli değil. Ben oradaki partiye bakarken, bu arada oradaki parti bayağı iyiydi ama yolun karşısına geçmek imkansızdı. Yürüyüş başlamıştı o. Tatlı grup geçiyor şu anda. Şunlara bakar mısın? Şimdi de dostlar, Lüksemburg'da yaşayan Amerikalılar geçiyor. Onların bile bir grubu varmış gördüğünüz gibi. Yolda devam ederken bütün caddeler, bütün sokaklarda bu şekilde küçük konser alanları, DJ alanları görüyorum dostlar. Benim sesim muhtemelen müzikten dolayı çok duyulmuyordur. Abi, kendimi kalabalıktan birazcık kurtarmaya çalıştım. Hala şurada yürüyüş devam ediyor gördüğünüz gibi. Ben şöyle bir tane meydana attım kendimi. Buraya bile DJ alanı kurmuş. Şu ileride de yemek standı kurmuşlar. Nasıl bir zenginlikse abi, her sokağa bakın şaka yapmıyorum ya. Şunların 100 taneden 10 tanesini falan çektim herhalde şu DJ setup'ların şu ana kadar. Ve size bir konser alanı daha, bunu da çekeceğim. Herhalde hepsini çekeceğim gördüğüm konser alanlarının. Her yeri de bu şekilde süslemişler. Çok güzel olmuş ortam ya. Kendime
gittim, bir tane hot dog aldım şu şekilde. Buraya bir tane stand kurmuşlar gördüğünüz yere. Burada iki çeşit hot dog satıyorlar. Bir tane şu kırmızıdan satıyorlardı. Bir de beyazdan satıyorlar. Bu daha acılı dedi. Bundan tavsiye etti. 4,5 euro verdim toplamda buna. Daha sonra buradan hardalınızı alıyorsunuz, ketçapınızı alıyorsunuz. Müziğin eşliğinde şimdi gideceğim dostlar. Bunu yiyeceğim, daha sonra yürümeye devam edeceğim bakalım. Hava hala kararmadı bu arada. Saat 10'a geldi. Düşünmüşüm ya. Evet, askerler alttan geçiyor. Nereye gidiyorlar acaba? Şimdi ara sokaklardan bir şekilde tekrar bu parade'in yürüyüşün olduğu yere kendimi buldum. Galiba hatta en başına geldim tekrardan. Nasıl oldu bilmiyorum. Amcalar çok tatlı ya. Koşarken, bundan 4-5 saat önce koşarken şu çöp kutularının içini sularla dolduruyorlardı. Ben de neden acaba çöp kutusunu suyla dolduruyorlar diye merak ediyordum. Bugün merak ettiğim bütün soruların cevabını bir alıyorum gördüğünüz gibi. Kılıçların ne olduğunu merak ediyordum. Şimdi de çöp kutularını atarak onları söndürüyorum. Bu arada bir şey merak ediyorum dostlar. Şu anda bu yürüyüş yaptıkları yol, o siyah yanan kılıçlar vardı ya, hep onun külleriyle, kalıntılarıyla falan kaplandı. Şöyle bakıyorum yola, her yer simsiyah oldu açıkçası. Aynı zamanda her sokakta bir festival var, her sokakta bir konser var şu anda gösterdiğim gibi size. Amerika'da dahil buna, standart bir ülkede bu kadar partiledikten, bu kadar insanın dışarıya çıkmasından sonra ertesi gün tertemiz olmaz diye düşünüyorum. Ama şimdi Lüksemburg dünyanın en zengin ülkesi. Çok merak ediyorum. Yarın bu sokakları tek tek gezeceğim. Bakalım nasıl olacak? Tertemiz mi olacak yoksa yine kirli, pis bir şekilde bırakılmış mı olacak? Göreceğiz. Bir yıl önce bu ülkede bu sokaklarda yürümek yasaktı abi. Yürümek yasaktı 1-2 yıl önce koronadan dolayı. Bırak maskeyle yürümeyi, yürümüyordu. Şu anda adım atacak yer yok. Bütün sokaklar full, görüyorsunuz. Dünya ne kadar hızlı değişiyor ya. Dostlar, yürüyüş yolunun orada birazcık ilerleyip protokolün olduğu yere geldim. Size protokolü göstereyim. Bir de şuraya bir tane oturma alanı kurmuşlar gördüğünüz yere. GoPro'dan belli olmuyordur. Şöyle bir telefonla çekip yakınlaştıracağım ekranın bir tarafından. Şu gördüğünüz gri takım elbiseli el sallayan arkadaş dostlar, Lüksemburg'un dükü. Sözde onun, yani geleneksel olarak sözde bugün onun doğum günü ve bu kutlamaların hepsi onun için dostlar. Evet, havai fişek gösterisinin yapılacağı alana geldim şimdi dostlar. Görüyorsunuz inanılmaz kalabalık. Size etrafı göstereceğim. Burada bir tane otel var. Otelin müşterileri bile pencerelere, balkonlara çıkmışlar, görüyorsunuz. Her yer insan kaynıyor. Buraya gelmem bayağı zor oldu. O gördüğünüz dükün olduğu yerden buraya aslında 1 dakikalık yol, yaklaşık yarım saatte gelebildim. Abi kalabalığa bakar mısın? Yürüyemiyorsun zaten. Ya ben yıllardır bu kadar kalabalık bir ortam görmedim. Evet, havai fişek gösterisini izlemek için kendime karanlıkta ama güzel bir yer buldum dostlar. Birazdan başlayacak. İnsanlar şu anda etrafımda kalabalığı az önce görmüştünüz. Çıldırmış durumda, biliyorum hiçbir şey gözükmüyor görüntü olarak GoPro'dan. O yüzden çok konuşmayacağım. Sadece havai fişek gösterisini çekeceğim. Dostlar, yollarda yürümeye çalışıyorum, buradan uzaklaşmaya çalışıyorum ama imkansız. Yaklaşık yarım saat oldu, daha 5 adım gidebildim. Yola bakar mısınız? Dostlar, ana meydanın oraya geldik şimdi. Şu gördüğünüz ana meydan, etrafım burası sabah bomboştu. Şu gördüğünüz tarihi bir tane bina. Buraya yine o disco kulüplerinden bir tanesini buraya koymuşlar, görüyorsunuz. Şu an adım atacak yer yok ama burada gördüğünüz gibi. Evet dostlar, kirlilikten bahsetmiştik. Şu anda bak, gece şu şekilde bırakılıyor her yer, görüyorsunuz. Her yer çöp. Sokaklar zaten leş gibi bok götürüyor şu anda, ayıptır söylemesi. Etrafı herkes içki şişelerini fırlatmış gitmiş gördüğünüz gibi.
Her yer, sokak köşeleri vesaire bu şekilde içki artıklarıyla dolu. Bakalım merak ediyorum. Yarın tekrar geleceğim buralara. Acaba nasıl olacak ya? Gerçekten en çok şu an bunu merak ediyorum açıkçası. Her neyse, havai fişek gösterisi yaklaşık 30 dakika falan sürdü. Tamamına yakınını çektim telefonu. Hayatımda izlediğim en güzel ve en uzun havai fişek gösterisiydi herhalde. Neden o kadar fazla DJ getirmişler diyorduk. Dostlar, bütün Avrupa buradaymış meğer. Şu anda sadece Lüksemburglar yok. Lüksemburg zaten küçük bir ülke. Daha önce anlatmıştım size, nüfusu da çok fazla değil. Şu anda Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, Avusturyalılar, İngilizler, bütün Avrupa şu anda dostlar burada. Oh be, birazcık sessizlik, sakinlik. Ben yaklaşık 6 saattir dışarıdayım. 6 saattir bu partinin içindeyim. Çok eğlenceli, çok güzel bir ortam ama 6 saat yoruyor birazcık insanı. Lüksemburg dostlar konumu itibariyle Fransa'ya, Belçika'ya, Almanya'ya çok yakın olduğu için Lüksemburg'da çalışan insanların çoğu da bu ülkelerde yaşıyor. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Bugün de fark ettim ki bütün bu ülkelerden turistler akmışlar. Özellikle gençlik. Bütün gençler buradaydı. Derken geri otelimin oraya geldim dostlar. Bu arada otelin hemen karşısında yine bir tane DJ alanı kurmuşlar. Orada da parti var. Orası da fulldü orada ama hemen hemen herkes zenciydi. Bir iki tane beyaz dışında kimseyi görmedim. Herhalde zenciler kendi aralarında böyle bir planlama yapmışlar. Videoyu burada bitireceğim. Yarın yine çıkacağım, gezeceğim. Özellikle o pis dediğim, kirlettiler dediğim sokakları gezeceğim. Onları görmek istiyorum. Onun dışında Lüksemburg'un daha önce görmediğim yerleri var. Bir tane teleferik var. Onu hiç kullanmamıştım mesela. Onu falan kullanacağım yarın. O videoyu da haftaya yüklerim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yine Lüksemburg'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Konumu hitabı... Her neyse dostlar, ben... Evet, aslında yarın